Herkese Barcelona'dan günaydın arkadaşlar. Sabah kahvaltı yapmak için hemen kaldığımız yerin yanında restorana geldik. Ne söyledik biliyor musunuz? 2 tane pankekli yumurtalı 10.90 diyor, 11 euro. Ben bir çay aldım 2,5 euro. Şimdi orange juice aldım 4,5 euro, 28 euro. Mekanda böyle güzel karanlık sabahın köründe geldik. Duvarda bisiklet var. Bir mekanda duvarda bisiklet varsa o yer pahalıdır. Bana göre pahalıdır. Barcelona çok turistik bir yer olduğu için yani mekanlarda da kolaylıkla yer bulamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle kıç kışa baş başa oturuyorlar. Hele dün akşam ne çile yaşadık öyle. Yani oturacak mekan bulamadık. 11, 12, 1 gece böyle gidiyor. İlk kez böyle bir çay içeceğim. Organik diyor, İngiliz diyor, bile kahvaltısında kullanılan bir de whole leaf black tea. 4 dakikada kendi kendini demliyormuş. İçerisine atacağız. Güzele benziyor. Pankekli, omletli yemeğimiz geldi. Üzerine sosumuzu döküyoruz. Şu 11 euro arkadaşlar. Görüşümü söylüyorum. Üzerine attıkları şu bacon var ya, o biraz taş gibi olmuş. İspanyollar seviyor böyle şeyleri. Fakat ben beğenmedim. Pankek güzel. Pankeki çok güzel yapmışlar. Yumurta da normal yani, öyle aman aman bir şey yok. Sadece pankeki beğendim burada. 11 euro verilir mi? İşte İspanya standartlarında bu bir tık pahalı kaçıyor. Zaten market videomu izleyin. Buna vereceğiniz parayla orada birkaç kilo et, içeceğinizi alıp 3-4 gün hayatta kalırsınız. Yemeğimizi bitirdik. Hesap 28.80 euro. Mekanın adını da söyleyeceğim size. Deli gibi çalışıyorlar. Her yer dolu oldu. Thank you. Bye bye. Her yer dolu olduğu gibi burası da dolu arkadaşlar. İspanyol gençleri görüyorsunuz. Sağlı sollu yemeklerini yiyorlar. Bak buranın adı Citizen diye geçiyor. Yerin adı burası. Ya Google'da enteresan bir şekilde en yüksek puanı alan restoranlar da ilk sırada. Bizim kaldığımız yer hemen burası. Hemen fazla yorulmayalım dedik sabah sabah. Çünkü Sagrada Familia'ya bir 2-2,5 kilometre yol yürüyeceğiz. Yani fiyat performansa gelecek olsam bir daha gelir miyim? Yani bilemedim. Ha, fiyat mesela o yediğimiz tabak böyle bir 5-6 euro olsaydı güzel olur muydu? Güzel olurdu. İşte 11 euro olunca, ama genel olarak fiyatlar aşağı yukarı bu tür restoranlarda bu şekilde arkadaşlar. Ve gelelim bunların aylık maaşlarına. Bir aylık İspanya'da asgari ücret arkadaşlar net, bakın net maaş 1600 euroymuş. Tabi bunu alanların oranı az. Onun dışında Barcelona'da bu dükkanlarda vesaire çalışanların oranı yani yabancılar çok ağırlıklı. Özellikle bu ara sokaklara girildiğinde bu ne derler, Faslı abimler, Bangladeşli, Hindistanlı abimlerin çalıştığını göreceksiniz. Eşim sabah ne dedi bana? Japonlarda şöyle bir durum var. Başka ülkeye gittiklerinde, başlarına kötü bir olay geldiklerinde hemen internette vloglara yazıyorlar, video çekiyorlar vesaire. Bir Japon geçen gelmiş burada, benim gibi şöyle telefonu tutmuş. Biri gelmiş tak diye çalmış gitmiş. Kadın ağlamış mağlamış vesaire. YouTube'da video atmış. O bayağı izlenmiş. Sen de dedi böyle yapıyorsun, şimdi dikkat et dedim. Sıkıntı yok, o iş bende dedim. Sen onu bana bırak. Dün zaten benim bir ara sokakta telefonu çıkarmama sebebim de oydu. Çünkü böyle millete bakıyorsun, böyle bir garip bakıyorlar, enteresan. Yani burada hırsızlık da çok fazla, da çok şükür başımıza bir şey gelmedi. Nasıl gezileceğini bildikten sonra tutup da yani o garip bakışlıların arasında sen telefonu böyle çıkarırsan, where is the Sultanahmet dersen sıkıntı olur tabi. Biraz işini sağlama alacaksın. Zaten Japonlar biraz naif. Biri gelip kızın elinden telefonu aldığında yani peşinden koştuğunu zannetmiyorum. Ama dikkatli olmakta Barcelona'da fayda var. Sağ araba yolu, soldan bisikletler gidiyor. Şimdi burada bisiklet kullanımı az. Yani Japonya'ya kıyaslamayacağım. Fakat trafik bir hayli sıkıntılı olduğu için Barcelona'da bisiklet kullanımı az. Ve bisiklet yolları da öyle kolaylıkla gözüme çarpmadı. Kullanan eden az, açıkçası. Bu Uber'i yapan biraz zorlanıyor buralarda. İtalya'da neredeyse hiç yoktu. Bakın şu Uber yapan Glow diye bir tane. Bakın şu binanın güzelliğine bakın. Böyle binalar Barcelona sokaklarında bir hayli fazla. Böyle ara sokaklara falan girilince biraz yapılar değişiyor. Fakat genel olarak yapılar bu şekilde. Barcelona'ya gelirseniz yürüme mesafeleri arasında uzaklık var. 2 günlük, 3 günlük, 4 günlük, 5 günlük alabiliyorsanız bir hafta, 2 hafta metro pesleri alın. Ucuza geliyor. Çünkü bu İtalya gibi değil. Biz dedik yürürüz ama mesafe var. Bir diğer tavsiyem değil. Araba ehliyetiniz varsa arkadaşlar kesinlikle araba kiralayın.
Kesinlikle çok ucuz burada. Yani günlük 5 dolar 6 dolara 2 kapılı bir araba bulabilirsiniz. Sokaklarda böyle yürüyünce böyle binalara bakınca bizim Türkiye'deki binalara benziyor. Eşim de dedi aynı Türkiye gibi. Şuradan karşıya geçelim. Böyle sağlı sollu yerlere otomobillerini mesela park edebilecekleri alanlar yapmışlar. Bir de buradaki İspanyolların genel saç rengi, yani kızlar erkekte sarı, renkli gözlüler. Üzerine basa basa söylüyorum, çok güzeller. Kızları, erkekleri tatlılar. Bir de sıcakkanlılar. Çok sıcakkanlılar. O da hoşuma gitti. Yani İtalyanlarda böyle bir anlam veremediğim bir soğukluk vardı, ilgisizlik vardı. Konuşunca edince biraz yumuşuyorlar ama yani bunlar genelde hep böyleler. Köpekleri çok fazla arkadaşlar. Köpek sahiplenme muhabbeti çok fazla. Dışarılarda böyle başıboş kedi köpek göremezsiniz. Biz dünden beri yani neredeyse kişi başına bir köpek düşüyor. herkes köpeğini gezdiriyor. Başıboş hayvan dışarıda biz daha görmedik. Kapı açıldı, trendeyiz. Eşimin yanına üzerinde köpekli bir tane adam geldi. Korktu. Bir Japon alışık değil böyle şeye. Biraz önce de onu konuştuk. Japonya dedi böyle şeyler yok. Bu kadar ne kadar burada ne güzel bir rahatlık var dedi. İnsanlar kafasına göre bisikletle. Bisikletle daha bineni görmedim de köpekle trene biniliyor. Japonya'da onun olmayışından bahsetti. Biraz şaşırdı. Bana tatlı geliyor ya. Trende biniyorsun, yanı başına bir köpekçik var. Hachiko var. Burası şu anda kilise. Pazarları 9 dolar arası ücretsiz oluyor fakat aylar öncesinden rezervasyon falan yapmanız lazım. Çok bilgi var. En başta mesela buranın batı cephesi, doğu cephesi, güney cephesi, her birinde ayrı ayrı anlatılmak istenen anlamlar var. Mesela batı cephesinde büyük kile resim var. Heykeltıraş Subrak tarafından tamamlanmış. Ondan sonra güney cephesinde ihtişam cephesi diye böyle bir heykeller dizayn edilmiş. O anlatılmak istenmiş. En önemli bence resmettiği, anlatmak istediği doğu cephesinde İsa'nın doğumu. Çiçekler, meyveler, hayvanlar, insanlar, bir sürü figürlerden falan oluşuyor. Bakın dış taraflardaki renkli anemlerleri görüyorsunuz değil mi? Meyvelere benzetilmiş. Böyle ufak ufak taşların üzerlerinde semboller var. Gerçekten buraya bakınca benim ilk hissettiğim çikolata. Şimdi girişin olduğu tarafa geldik. Tabii burası ön kısmı olduğu için çok etkileyici. İnanılmaz. Sanki böyle bir çamur yapılmış, yukarıdan aşağı doğru gidilmiş ama detaylar o kadar muazzam ki. Bakın yakınlaştırmaya çalışacağım. Online bilet alınsa mesela bizim 12.30'da başlıyor tur fakat fark etmiyor sıra boş olduğu için. Fakat içeri girişte böyle bir yarım saate yakın anlaşılan bekleyeceğiz. Dediğim gibi aşırı bir kalabalık var. Online bileti almada fayda var. Bilet fiyatı da 30 euro. Burada da güvenlikten geçiyoruz. Yine önemli bir yapıya girmeden her yerimizi aradılar. Havalimanında bu kadar sıkı aranmıyoruz. Şuralarda eşeğe binmiş bir ablam, üzerinde çocuk. O dönemin insanlarına sembolize etmiş Gaudi abim, Gaudi amcamız, Gaudi dedemiz ya da. Hepsi o dönemle alakalı, işte umudu temsil ediyor, inancı, merhameti. Hepsini koymak istemiş. Şimdi içerisini, içerisi daha da muazzam. Size bir söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben dışarıdan çok, içerisinden daha çok etkilendim. Muazzam. Özellikle gün ışığı vurunca ya da gün batımının o ışığı vurunca daha da muazzam bir görüntü ortaya çıkıyor. Yazın özellikle sabah gün doğarken muazzam. O İran'da da böyle bir cami vardı. Şimdi burası bu kilise tamamlandığında arkadaşlar 175 metre uzunluğunda olacakmış ve Avrupa'nın en büyük ibadethanesi unvanını alacakmış. Bakar mısınız? Yani dışarısı neredeyse karanlık fakat öyle bir dizayn, öyle bir mimari var ki özellikle şunlara hayran kaldım. Bunların içinde ışık yok galiba. Çok parlak gözüküyorlar. ...1866'da başlamış... ...ta şu zamana kadar. 1926'da tren kazasında ölüyor. Şimdi tamamlanırsa... ...şu en sağda görüyorsunuz değil mi? Böyle bir şeye benzeyecekmiş. Tabii yapımı piramitlerden bile uzun sürdüğü için hala devam ediyor. Benim tahminimce bu tamamlanması böyle yarım yarım bırakırlar. Eserlerinde bir şey var. Göze hoş gelen, alışılmışın dışında yapmayı, yani imkansız şeyler yapmayı seven biriymiş.
1908 ile 14 arasında kolonlar üzerinde çalışırken bildiğiniz 3D modellemeyi bulmuş. Sagrada Familia gezimizin sonuna geldi. Burada Park Güell'e gidiyoruz. Yaklaşık bir 2-2,5 kilometrede bir orada bir yolumuz var. Bir yürüyeceğiz, bir girelim. Oranın bileti de bir 10 euro kişi başı. Nasıl? Beğendiniz mi? Şöyle bir tepeden göstereceğim de olmayacak. Beğendiniz mi? Nasıldı? Benim açıkça görüşümü soracak olursanız Vatikan'dan daha çok etkilenmiştim. Burada da enteresan bir zeka var. Barcelona zaten görülmesi gereken yerlerin en başında geliyor. Şimdiki durağımız bu abimizin parkı. Şimdi Avrupa ülkelerinde Christmas'a önem veriliyor. Yeni yıla her yerde böyle bir ay öncesinden, 1,5 ay öncesinden dükkanlar açılıyor. Ağaçları evlerine koyuyorlar, eğleniyorlar, tadını çıkarıyorlar. Önemli olan burada eğlenmek, eğlenceli vakit geçirmek. Mesela Japonya'da fazla önem verilmiyor Christmas'a. Yok çünkü öyle bir kültür yok. İnsanlar ağaç alıyor evlerine vesaire koyuyor. Böyle bir hani özenme durumu var. Okey, ama Avrupa ülkelerindeki kadar yok. Sokaklar böyle cıvıl cıvıl aylar öncesinden, işte böyle çam ağaçları, Santa Cruz'lu, çimli mimli şeyler. Bakar mısınız gerçekten? Ne kadar güzel. Şunlardan bir tane deneyelim mi? Buraya özgü bir tatlı. Hello. Bu gerisi şu çiloz mudur, çipus mudur neydi? Bundan yiyin. Güzel mi? Aha. Çıtır çıtır. Üzerine bir de pudra şekeri atıyor. Aha. Allah çok güzel. Pudra şekeri gibi bir şey atıyor. Tadı çok güzel. Görürseniz bu çipatlardan yiyin. Vallahi ben hepsini bitiremeyiz dedim de içerisinde böyle 12 tane vardı. 8 tanesini ben yedim. Çok iyi gidiyor nedense. Bilmiyorum, ben bu kadar yiyeceğimi tahmin etmedim. Takır takır yiyorum. Ağır değil, hafif. Böyle tadımlık 2-3 parçada hemen gidiyor. Beğendim bunu. Güzel, lezzetli. Beğendiniz mi diye sordu. Tık 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 yapıyor. Bildiğiniz hamur işi. Seri seri oradan halka halinde tatlıları indirtiyor. Sokaklardaki bisiklete verilen düzeneyi göstereyim size. Bu tarafa park yerine değil de bisikletlerin geçmesi için yere ayrılmışlar. Tam orta şeridin yanında da park yeri yapmışlar. Sanki yolun ortasında park ediyormuş gibi. Bizim ülkemizde tam tersi, Japonya'da da tam tersi. Hep bu köşede duruluyor. Yanlardan geçmek zorunda kalıyorduk. Bu da enteresan aslında. Enteresan bir şey. Sokağın ortasında bekliyormuş. Burası bisiklet yolu. Bir de internetiniz yoksa bu tarz ülkelerde Maps.me uygulamasını indirmenizi öneririm arkadaşlar. Biraz önce 2 tane İspanyol kız geldi. Anasını satayım, ben yabancıyım, bana soruyorlar. Maps.me'yi açtım, ben de gidiyordum. Birden hemen tak diye metroyu gösterdim. Gideceğiniz ülkelerde haritaları indirin. İnternet olmadan kullanabilirsiniz. Barcelona'da, İspanya'da bir hastane, klinika diye geçiyor. En sonunda çıktık. Ta İspanya'nın en tepesine yaptığı parka. Bir laf daha var, onu söyleyecektim. Ebesinin şeyine yapmış diye de, neyse orayı keserim. Şuradan bir girelim bakalım. Arkadaşlar çok. Biraz da yani yukarılara tırmanacağız. Yaşlılar buradan nasıl çıkıyor anlamadım. Ama çikolatayı, dondurmayı andırıyor. Zaten Goal abimizin burayı yaparken ki ilk amacı insanların yaşayacağı bir ev düzeni, mahalle gibi bir şey düşünmüş. Fakat sonradan böyle bir yere, fantastik bir yere dönüştürmüş. Burası giriş yeri değil, burası çıkış yeri. Yakınlaştıracağım size. Gerçekten dondurmayı andırıyor. Şu yaptığı seramikler var ya, bunları, bu abimin bir sanatı var. Adını ben yazacağım, unuttum şimdi. Tek tek yapmış, tek tek kırmış, daha doğrusu kırma sanatı diye geçiyor. Tek tek kırıp üzerinde böyle çalışmış. Giriş yeri bu tarafta. Sihirbazcı abim var. Lan bu numaraları yer mi kardeşiniz? İçerisine demir koymuş, oturuyor. Ya burada çok güzel kuşlar ötüyor. Gülük 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 gülük, çok güzel kuşlar ötüyor. Yalnız içeride enteresan seyyar satıcılar falan var. Ulan ben de diyorum burada ne güzel kuşlar var. Meğerse bu seyyar satıcı yapıyormuş ya. Güleç yüzünüze kaldım. Ev diye tasarlanmış. Buralara ev yapılmak istenmiş. Fakat sonradan şehir merkezin dışında olduğu için, alınması edilmesi zor olduğu için böyle enteresan bir parka dönüşmüş. Yalnız çok tepede, bayağı tepede. Biraz daha çıkacağız. Şuralara kadar çıkacağız. Tepelerdeki taşlar kafanıza düşecek gibi gözüküyor.
Ya bu zamanında dedemlerin, babaannemlerin bu çamura bulayıp taşları böyle koydukları evleri hatırlatıyor. Bizim köydeki evde mesela çamuru bulayıp taşları böyle diziyorlar. İnşa ediyorlar ama tabii bu abimiz enteresan bir zekaya, kabiliyete sahip. Yani adam şunun çıkıntısını bile vermiş buraya. Enteresan olsun diye, farklı gözüksün diye her şey. Zaten kafasındaki temel düşünce de o. Ben herkesten farklı olacağım. Şimdi tepeye çıktık. Bakın Sagrada Familia burada. Yani yukarıdan bakılınca normal bir şehir. İstanbul gibi gözüküyor açıkçası. Şimdi yakından şu kolonları inceleme fırsatım oldu. Bir düşündüm, acaba abim buraları yaparken ne düşündü? Burasını ilk başta tasarlarken yerleşim yerleri için tasarladığı için iki kere kullandım. Şuralarda pazar yeri kurulmasını falan düşünmüş. Buraya tezgahını koyuyormuş. İşte burada da oturuyormuş vesaire. Ama ben yüzyıllardır şu taşların bu şekilde durmasına hayran kaldım. Yakınlaştırıyorum. Bakar mısınız? Düşecek gibi duruyor ama yüzyıllardır, nereden baksanız 120-130 sene hiç düşmemiş. Yani bildiğin çamurlamış ama yapanlar içerisinde öyle bir teknik kullanmışlar ki. Şimdi gelelim bu Guel abimizin aslında ne oldu? Abi adam masonmuş ya deyip bütün olayı Sagrada Familia bu videoyu özetliyormuşum. Bu Guel abimiz aslında masonmuş abi. Şimdi buradaki olay ne? Bu parkı yaparken içerisine böyle masonları temsil eden, işte tam da hani bu herkesin bilmediği özel şeyler koymuş aslında. Mesela 33 sayısı bu Guel abimiz için çok önemliymiş. Girişte, parkın girişinde 33 tane basamak var. Tamam. Mesela Sagrada Familia'nın içerisine girdiğinizde bu belli stoku gibi numaralar var ya, o numaraların toplamı 33 ediyormuş. Bu masonlukta da 33 sayısı önemliymiş, 5 sayısı önemliymiş ve bu parkın içerisine belli başlı yerlere böyle mesajlar koymuşlar. Ben de orayı buldum abi. Yüzyıllardır kimsenin bulamadığı o gizli geçidi buldum. Buradan geçince şimdi 33 sayısı dedik ya. Fakat bazıları da diyormuş ki bu işte İsa'nın çarmıha gerildiği yaş. Onu temsil etmiş. Bakın gördüğünüz gibi kırmış. Bu Gaudi abimiz bu tekniği kendisi bulmuş. Adına da trencadis diyorlarmış. Bu Katalanca'da kırmak anlamına geliyor. Bakın tek tek kırıp yapıştırmış. Yani benim ilk aklıma gelen bir tane yapmış, kırmış ama kırarken ya da boyamış da öyle bir şey mi yapmış ya da bir tabak yapmış mesela, bunları kırmış böyle yapıştırmış, sadece göze farklı gözükmesini mi sağlamış bilemedim. Bakar mısınız ne kadar emek isteyen bir şey. Adamın senelerini almış. Manzaramız bu şekilde. Yalnız insanlar oturmuş. Hiç kalkmıyor arkadaş. Şimdi eşim de Japon. Bu tür şeylere anlam veremiyor maalesef. Tabii ben de anlam veremiyorum. Oturmuşlar mesela burada. 2 saat kalkmıyorlar. Resim çektir geç arkadaş. 2 dakika otur. Geç otur. Geç değil mi? Ama kazık çakmışlar anasını satayım. En çok ziyaret edilen yerler arasında. Fakat o yönden insanların böyle bir işgüzarlığı var. Saygısızlık mı denilir? Saygısızlık. Gaudi doğaya önem veriyormuş. Denize, havaya, ateşe, suya, toprağa, tahtaya, masonların önem verdikleri şeylerle dahil olmak üzere. Bakın şuraya baktığınızda bir deniz kabuğu süriyeti gibi bir şey çıkıyor değil mi? Sürekli böyle bir doğal hayata bir gönderme yapılmış. Tabii farklı kendi yorumunu katarak böyle bir şey ortaya çıkarmış. Şu anda çıkışın olduğu yerdeyiz. Böyle bir seramikten koltuk yapmış. Açıkçası benim beklentilerimin biraz altında kaldı. Parkın hemen burasında böyle bir kertenkele var. Buranın koruyucusu gibi bir şeymiş. Tam bu girişte. Manzaramız da böyle. Şimdi ufak ufak çıkıyoruz. Gidiyoruz. Güzeldi. Ama bir tık böyle abime kesinlikle saygı duydum. Zekasına hayran kaldım. Fakat hani buraya gelinir 10 euro verilir mi ondan emin olamadım arkadaşlar. Seramik o tarz işler bizlerde de çok olduğu için ne bileyim böyle bir ısınamadım, alışamadım. Sagrada Familia'ya da mesela muazzam bir yer. Abime hayran kaldım fakat içerisine giremedim. İlgimi çok fazla çekmedi. Vatikan'a hayran kalmıştım. Yani Vatikan'ın yanında bu
hiçbir şey neredeyse. O dom mom yani gezemediğimiz bir tür yer vardı. Oralara çok hayran kalmıştım. Güzeldi güzeldi. Ayrıca kendisi masa olmuş abi. Herkese çileli Barcelona akşamlarından selamlar arkadaşlar. Yine restoranlarına çıktık. Bu sefer işimi garantiye aldım. Dedim ki internetten buldum bir tane yer. Gittik. Yani Google'da yazana göre 11'de kapanıyor. Gittik içeriye bir girdik. Kapalıyız dedi. Anasını satayım. Saat 7'ye geliyor mesela, kapalıyız dedi. Ya kafayı yiyeceğim kafayı. Bu Barcelona'nın yani şu güzelliği olmasa yani restoran bulmak, burada bir yere oturmak ne kadar sıkıntılı ya. Bir restorana daha girdik. 2 kişi izledik. Bu sefer her gördüğüme soracağım. Dedi ki yok, doluyuz. Özellikle hafta sonu Barcelona'da yani rezervasyon yaptırmanız lazım. Ne kadar sıkıntılı bir şeymiş bu Barcelona'da doğru düzgün bir oturup bir yemek yeme işi ya. Ya da akşam 9-10'dan sonrasını bekleyeceksin. Burası La Rambla diye de geçiyor. Barcelona'nın en kalabalık caddesi. Gün içinde de gelseniz buralar kalabalık. Ne olduğuna inanamayacaksınız. Şöyle bir restorana geldik. İnanılmaz derecede bir bölümünü bize açtılar. Cam kenarına oturduk, boş. Saat 7, herhalde biraz sonra buralarda olacak. Çok şaşkınım. Yemek yiyeceğim için çok şaşkınım. Boş bir yer bulduğum için çok şaşkınım Barcelona'da, bakın. Şurası komple boş, bak arkadan patır patır insan geliyor. Bizi gören geliyor ya. Gel teyze, gel. Size fiyatları göstereyim. Tapasın olduğu menü bu şekilde, İngilizce hepsi. Pizzaların olduğu bölüm bu şekilde. Bu ne? Salata, bu aparatifler. Bak buranın paellası. Direkt bunu seçiyorum. Ne gelirse kafi, et yemek istiyorum. Ondan sonra da size bunu göstereceğim. Yemeklerimiz geldi. Güzel bir etim var burada. Bir yarım kiloluk etim var. Patatesim var. Şimdi böyle pastırmalı, ekmekli, soslu bir şey yedi. İçeceklerimiz burada. Hemen yiyoruz. Çok değil bak, yarım saatte şurası boştu. Biz ilkelendik yandaki masayla birlikte. Şurası doldu ya. İnanılmaz. Yani Barcelona'da ben şunu öğrendim. Demek ki saat 7'den önce bir restorana bir girip bir şeyler yemen lazım. 7'den sonra ortalık böyle savaş alanına dönüyor. Çok enteresan. Acayip bir kalabalık var Barcelona'da. Barcelona'nın en ünlü yiyeceğini yiyeceğiz. Adı krem catalana diye geçiyor. Vallahi bakıldığında böyle bir sütlacı andırıyor. Vallahi inanmayacaksınız ama tadı sütlaç gibi. Sütlaca benziyor. Sadece içerisinde pirinç olmaması enteresan. Aynı bildiğiniz tat düzde. Zaten ben resmine baktığımda direkt sütlaca benzettim. Bunlar da Yunanlar gibi acaba. Bu kanalın amma hizmeti arkadaşlar devam ediyor. Şu anda sizi erotik müzesine getirdim. Barcelona'da bir yer burası. Rambla Caddesi'nde yer alıyor. Hemen burada Marilyn Monroe var. Biletleri internetten almıştım. Gösterebildiğim kadarımı göstereceğim. Ulan ne yakışıklı çıkıyorum bu iPhone'da be. Bu bölüm bak şuradan itibaren +18. Ben şuraya bir yere bir ibareye koyacağım. Merak eden olursa da devam etsin. Yorumlarınızı bekliyorum. Enteresan bir yer bu Barcelona. Avrupa'da bu tarz şeyler normal. Yani millet rahatça giriyor, çıkıyor. Alan alıyor, veren veriyor. Evet, giriş yapıyoruz. Bu bölümden itibaren söylediğim gibi +18 arkadaşlar. Koskocaman bir pano var burada. Bu da dikli tahterevalli. Oğlum ben bunları nasıl yayınlayacağım? Bazı resimler var. Daha insan içine çıkılmayacak resimler var. Bunu alalım, nereye kamerayı çevirsem bir şey çıkıyor. Neyse şöyle bir oynatayım. Şöyle bir oynatayım da artık ne çıkarsa bahtınıza. Çok şunga bak, Wall of Japan. Ulan. Yani bu müzede, erotik müzesinde hiç çalışan da yok. Enteresan bir şekilde bekleyen de yok. Bu geishaların olduğu bir bölüm. Zamanında bayağı çalışmışlar. Bunlar da eski dönemi. Bunlar Gora'da yok muydu bu tarz şeyler? Cem Yılmaz kesin buralara uğramış ya. İşte yok Kama Sutra'dır. Hindistan döneminden gelme erotik şeyler, onları anlatıyorlar. O Hindistan'dan mı çıkmaymış o yanısına? Baksana bunlar ne? Tarihi eser mi? Müze şeyde mi? Yerin altından bulunmuş. Bakar mısınız? Bu abim ne yapıyor? Bu abim ne? Ulan korktum bir an, dedim. O kadar mı acaba? Bunlar ne abi? Ya yerin altından bulmuşlar bu kazıları. Abi insanoğlu, size bir söyleyeyim mi? İnsanoğlu demek ki ilk ortaya çıktığından beri ne söyleyeyim bilemedim ki. Şöyle bir room 4'ümüz var.
Bir dakika. Ha, bu da anlatıyor. Enteresan, burada da resim var, portre var, bağlama stilleri var, üstte tüyler var. Bunlar ne öyle? Arkadaşlar bunları gösteremem. Ben yerinize bakıyorum. Bu bölge Mısırlılara ait, bu bölge Yunanlara ait, bu bölge bilmem kime ait, bu bölge Pompei, İtalyanlara ait. Burası da bir başka oda. Yani resimler. Bura ne kokuyor lan böyle? Ha, burada oturup yok artık. Manzaraya karşı. Çok enteresan kafalar ya. Ya bundan bile para kazanıyorlar abi. Ne? Kanamo, Matsuri, festival, bilmem ne penis festivali. Bak bu Japonya'da vardı, bu penis festivali. Buna da ileriki zamanlarda katılabilirim. Her yerdeler ya. Çok enteresan. Ya bunlar o dönemin işte ne derler, yerin altından çıkarmışlar. Yani eski dönem ama adamlar uğraşmış etmiş, böyle şeyler yapmışlar. Şunu da bir kolon molon sanıyorum, o da değil. Arkadaşlar burada gösteremeyeceğim bir video var. Kime ait biliyor musunuz? Private video King Alfonso bilmem kaçıncı. Yani ne bu, İngiltere kralı mı, İspanya kralı mı, her neyse o kralın çok iyi kaseti var resmen adamların ellerinde. John Lennon'ın ellerinde resimleri var. Bu bölgeyi komple ona ayırmışlar. Nü resimler çektirmişler. John Lennon ve Japon bir tane eşi varmış. Ya bakın, Picasso abimizin de böyle nü çalışmaları olmuş. Salvador Dali'nin de olmuş. Önemli adamların böyle nü çalışmaları olmuş. Dünya Gangbang şampiyonu bir tane abla var burada, Lisa Sparks. Burada da İspanyolların üçü. Neyse, enteresan. Ben bunu yayınlar mıyım, yayınlamaz mıyım bilemiyorum ama dur bakayım ne çıkıyor aşağıda. Enteresan bir video oldu. Barcelona'ya gelirsiniz, Rapla Meydanı'nda zaten Erotika Müziğim diye yazdığında çıkar. Biletler de 10 euro. Kişi başı 10 euro. Bir uğrayın bakın. Değişik bir tecrübe. Bizde olmayan, bizim kültürde olmayan şeyler bunlar, açık açık. Çünkü insanlar rahat burada. Çok rahatlar. Şimdi de dik waffle yiyeceğiz. Göstereceğim size. Burası da penisten yapılma waffle'lar. Hemen bir genişe alıyorum. Fiyatlar da küçük dik 4 euro, kremalı dik 4 euro. Üstüne eğer çok çikolata taneciklerinden atarsanız o da artı 1 euro ediyor. Mekanında böyle bir şey. Böyle bayağı da kalabalık yani. Bakın şunlar. Üzerine kremlar, miramar oluyor. Bayağı popüler. Sıra var zaten. Şu anda Dik Kafe'ye geldik. Bu gördüğünüz korkmayın çikolata. Bildiğiniz kek ama kafenin konsepti dik üzerine kurulmuş. Zaten girişte soruyorlar dik mi pusi mi diye. Neyse dur şimdi yerken çekeceğim. Şöyle bir şey, istediğiniz çeşitte üzerine bulabiliyorsunuz. Çikolatasından, nutellasına vesaire. Kek aynı. Kalıp aynı. Sadece dik pusi diye ayrılıyor. Ben de yerim. Yani güzel ha. Vallahi güzel. Orada Barcelona'yı görürseniz bu dik waffle'a uğrayın. Tanesi 4 euro. Beğendim, güzel, tadı bayağı lezzetli. Görünüşüne bakmayın yani, yenilir. Geldik bir videonun sonuna. Katalunya meydanından herkese kucak dolusu sevgiler. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Barcelona gezimizin şu anlık sonuna geldik. Yarın eve dönmek üzere, Tokyo'ya dönmek üzere yola çıkacağız. Gidelim, yatalım, uyuyalım, dinlenelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Diğer ülkelerden serilerimiz gelecek. Merak etmeyin, Japonya'ya yakın ülkelerden videolar gelecek. Şimdiden spoiler'ı vereyim. Takipte kalın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, bol bol yorum yazın. Şu serilerde bol bol yorum görmek istiyorum. Bakalım Barcelona, İtalya serilerinde memnun kaldınız mı? Düşünceleriniz neler? Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Katalonya'dan, Barcelona'dan herkese sevgiler. Bay bay. Şu anda kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Son günümüz, istikametimiz nereye? Tokyo'ya, evimize.
küçücük sandviçlerimizi söyledik. Jambonlu, patatesli, pastırmalı. Ki bana 2 yaşım olacak şekilde artık ne kadar doyacaksak. Ben şundan bir tane alacağım, Japonya'ya götüreceğim. Böyle bir çılgınlık yapacağım. Ben de şans olsa zaten oturdum.